Selam millet. Bu videoda Esrarengiz Kasabanın asıl hikayesinin devamı olarak sizlere aktaracağım. Eğer bu videodan bir şeyler anlamak istiyorsanız birinci bölümünü izlemeniz şart. Videoya başlamadan önce videoyu beğenerek, abone olarak ve yorumlarda fikirlerinizi belirterek bana destek olabilirsin. Maddi destek için katıl butonuna basabilirsin. Bu arada kanalıma üye olan arkadaşlara teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Hadi biraz teori üretelim ve sorular üzerinden gidelim. İlk öncelikle Akselot'u bilmemiz şart. Bilmeyenler için kim bu Akselot? Kendisi ne iyi ne de kötü tarafsız bir varlık. Güçlülerin de güçlüsü. Hatta Bil yok olurken onun ismini söylemekte. Birçok kişi çizgi dizinin son kısımda söylenen bu sözleri anlamaz. Bunun nedeni tersten söylenmesidir. Bil yok olurken şu cümleleri zikreder. Akselot, benim zamanım doldu. Antik güçleri uyandır ki geri dönebileyim. Bil Cypher yani şeytan olarak adı geçen üçgeni anlayabilmemiz demek bütün bu seriyi anlamamıza neden olur. Nasıl mı? Bil aslında iki boyuttan var olan bir canlıdır. Herkes gibi çok eskiden Bill'in de bir ailesi vardı. Kendisine ait bir evreni ve gezegeni vardı. Ancak Bill o kadar çok açgözlü ve kibirliydi ki güçlü olmak ve bu boyuttan kurtulmak istedi. Bunun yanında iki boyuttan çok boyuta evrilmek onun en büyük arzusuydu. Bu isteğini ise Akselot'a iletti. Bu kısımdan sonrasını anlayabilmeniz için bir kitaba ihtiyacınız var ve ben o kitabı sizler için satın aldım. Dipper çok sonraları Akselot ile karşılaşıyor ve ona Bill hakkında ne biliyorsun diye soruyor. Akselot ise Bill'in yok olmadığını, sadece gelecekte tekrar geleceğini söylüyor. Buradan da anlıyoruz ki Bill yok olmamış. Sadece geciktirilmiştir. Bu da acaba 3. sezon gelir mi sorusunu ihtimaller dahilince onaylıyor. Bakın 3. sezon gelecek demiyorum ama bir ihtimal var ve çekildiğine dair bilgiler almıştım. Devam edecek olursak bunun yanında dinsel anlamda ve gizli öğeler olarak birçok anlamı var bu çizgi dizinin. Ancak yaptığım Esrarengiz Kasaba videoları pek tutmadığı için gelecekte beğeni alırsa devam ettireceğim. Bill kendisini güçlü kılabilmek için evrenini, gezegenini ve en kötüsü ailesini yok etmiştir. Bill tam olarak bunun farkında bile değildir. Kendi evreninin nasıl yok olduğunu biliyoruz. Bu sorunun cevabı ise Ford geçit kapısından geçtikten sonra karşılaştığı bir evrenden anlıyoruz. Sadece iki boyuttan var olan bu evren Bill'in yok ettiği evrene benzer. Buradaki canlılar Bill gibidir ve iki boyuta sahiptir. Ancak anladığım kadarıyla bu evren Bill'in eski evreninden arta kalan bir kısım. Bu esnada Ford'a saldıran bu boyutun varlıkları ona büyük zararlar vermeye başlar. Yaralanmaya başladığı esnada Ford'u çok gizemli bir varlık kurtarır. Bu kısma sonra değineceğim. Bu yüzden sorulara devam edelim. Bill, Bland'ın bedeniyle ne yaptı ve zamanda ileri veya geriye giderek neyi amaçladı? Öncelikle Bill, Bland'ını kullanarak zamanda ileriye gitmiş veya zaman bebek evrenine giderek Glopnar'da savaşmış olabilir. Şimdi hatırlayanlar vardır. Glopnar bölümünde bu savaşı kazanan bir kişiye bir dilek hakkı verilir. Zaman bebek bu evrenin en güçlü varlıklarından bir tanesi. Bill, Bland'ın bedenini kullanarak Glopnar'a katılmış ve bir dilek hakkı elde etmiş olabilir. Bununla birlikte zaman bebek gelecekte onu yani Bill'i durdurmaya geldiğinde yok edecek kadar güçlü olmayı dileyebilir. Bu sayede Bill zaman bebekten güçlü olarak istediğini elde edecek imkanı olur. Çünkü onu durdurma potansiyeli olan varlıklardan biri zaman bebektir. Bu dilek sayesinde bu engel ortadan kalktı. Bazı arkadaşlar Bill neden Esrarengiz Kasabı'nın dışına çıkamadığını sormakta. Bu konu hakkında bazı teoriler mevcut. Bunlardan biri zamanın ters akması. Şimdi zaman Bill'e göre farklı işlemekte. Bu işleyiş Bill gibi varlıkların dünyadaki zaman ile çakışmasından kaynaklı kozmik bir duvar oluşmasına neden oluyor. Bu duvarı yıkmanın formülünü bilen Ford bunu bilmekte ama elbette ki bile söylemez. Bu duvarın oluşma sebebi mantıksal olarak dengeden kaynaklı bir durumdur.
Kötülük ve iyilik gibi düşünün. Bir denge halinde. Bunun nedeni Bill Cipher bir anormallik. Kendisi aslında iki boyutun varlığı ve bu tuhaflık Bill Cipher'ın kendi boyutu dışında çok boyutlu ortama evrilmesiyle oluşur. İşin garibi, dış dünyada oluşan bu gariplik bizim dünyamızda da bir tür yırtık oluşmasına neden olur. Zaman geçtikçe tuhaflıklar kasabası da bu anormalliğin merkezi haline gelir. Dünyada açılan bu anormallik yüzünden de bütün her şeyin buraya doğru çekilmesine neden olur. Bu yırtığın sebebi ise yine Bill Cipher denen şeytanın uyumsuz oluşu. Birincisi, uzay gemisi neden oraya düştü? Bunun nedeni bu kasabanın anormallikleri çekmesi. Gemi arıza yapmış veya gemi bu anormalle doğru çekilmiş olabilir. Çekilirken daha çarpan gemi büyük hasar alır ve orada kalır. Bildiğimiz bir şey var, o da bu uzay gemisi çok tehlikeli bir varlığı taşıdığı ve bu varlıkların zaman içerisinde buradan kaçmış olduğu. Bu canlı ise şekil değiştiren olarak adı geçen, insanları bir görüşte onun şeklini alabilen bir varlık. Biliyorsunuz, Dipper gizli laboratuvarları araştırırken bunlardan bir tanesiyle karşılaşmıştı. Bu varlığı ise yazar zannetmişti. Buradan da anlıyoruz ki uzay gemisi bir anormallik değil, gelecekte gerçekleşecek olayların başlangıcı olduğu için oraya düşmüş olabilir. Eğer uzay gemisi oraya düşmezse ne portal inşa edilirdi ne de uzay gemisinde olan canlılar oradan çıkıp dünyaya yayılabilirdi. Bu çizgi dizinin başta mantıksız gelen olaylardan biri gizli yeraltı laboratuvarlarının nasıl inşa edildiği. Ancak kitapta yazan olaylar bunun mantıksız değil, aksine bir yapboz gibi birbirine eşleşmesini sağlıyor. Nasıl mı? Biliyorsunuz, Ford Deli McGuggett ile bu yerleri inşa edilirken orada yaşayan kasaba halkından yardım aldı. Ancak halkın hiçbiri bu yerlerin varlığından bile haberi yok. Uzay gemisini bulan Ford ve yardımcısı McGuggett buradaki parçalar ile hem geçit kapısını inşa etmek hem de deneyleri gizli tutabilmek için bir karar aldı. Kararlardan biri yeraltı laboratuvarları inşa etmek. McGuggett bu esnada Ford'a bunları yapmamamız gerektiğini savunuyordu. Bu bilgiyi aklınızda tutun, sonra geleceğim. Bu nedenle inşa etme fikri dolaylı yoldan da olsa Deli McGuggett'tan çıktı. Bütün sorumluluğu kendisine alarak laboratuvarların inşaatına başladı. Zaman akıp giderken laboratuvarların inşası Ford'un bile bilmediği bir biçimde tamamlandı. Ne zaman Ford bunu nasıl yaptığını sorsa McGuggett konuyu değiştiriyordu. Laboratuvarlar bitti ve kasaba halkından hiçbiri bu yer hakkında bilgi sahibi değildi. Ford'un bu durumdan çok şüphelendiği esnada olaylar iyice sarpa sarıyor. McGuggett Ford'un geçmişte hafızasını silmişti. Yani o bizlerin bildiği hafıza tabancasıyla. Başta şunu yapabilirdi. Ford'un hafızasını komple siler ve burada var olan birçok şey hiç var olmamış gibi davranabilirdi. Ama bunu yapmadı. Her ne kadar Deli McGuggett bu projeleri sonlandırma isteği olsa da bir yandan bunun sonunu görmek istiyordu. Laboratuvarların inşaatı bittikten sonra burada çalışan kasaba halkının hafızasını silmiştir. Bu kişilerden biri Wendy'nin babası. Belki de Wendy'nin babası sürekli acil durumlar için bir sığınak veya çocuklarına tatbikat yapmasının paranoyası buradan geliyordur. Wendy'nin babası o kadar çok hafıza tabancasıyla vurulur ki bu şekilde mankafa, kaba saba, paranoyak bir haline geldi. Bilinçaltı gelecekte bir şeyler olabileceği için bu laboratuvarlar ve sığınaklar inşa ediliyor kanısı ile hareket ediyor olabilir. Yani bütün her şey her ne kadar hafızasından silinse de bilinçaltında işliyor. Biliyorsunuz, bu laboratuvarlar bir nevi sığınaktı. Yemekler, su ve hava kanalları mevcuttu. Bir insan burada yıllarca yaşayabilirdi. Olayları bu gözle bakınca çok daha mantıklı ve gizemlerin nedenini açıklıyor. İkinci sorulardan biri, Ford nasıl bir portal inşa etti? Uzaylı teknolojisini nasıl anladı? Bunun nedeni Bill'di. Bill içeri girdiğinde, daha doğrusu Ford'un beynine portal için gerekli teknolojik cihazları tespit edip bunları laboratuvarlara taşımış olabilir. Bu düşünceye varma sebebim uzay gemisinde Bill'in yazmış olduğu yazılar. Bill'in kendisine ait bir dili ve alfabesi var. Bu da
bizlerin anlayamadığı şifrelerin oluşmasına neden oluyor. Kitabı okuyanlar farklı bir alfabede yazılmış yazıları muhakkak görmüştür. Bu yazıları yazan Ford'un zihnine girmiş Bill'dir. Bakıldığında Bill çok güçlü. Bu gücü Axolot ile elde etti. Zamanı kontrol ediyor, fizik yasalarını değiştirebiliyor, ışınlanabiliyordu. Bu kadar güçlü olmasına rağmen kozmik yasaları çiğneyemiyor. İşte bu yüzden Bill o duvarı aşıp dünyayı tam manasıyla ele geçiremedi. Bunun yanında Bill kasabayı ele geçirdikten sonra zamanı hemen durdurmuştu. Hatırlayın, kitaplar yok oldu. Ancak Bill yok olduktan sonra her şey normale dönerken kasabada eski haline geldi. Zaman kaldığı yerden o bölge için akmaya devam etti. Halbuki Bill'in kasabayı ele geçirmesinden sonra tam 3 gün geçmişti. Dış dünyada ise anlık bir olaydı. Bill yok olduktan sonra ve var olan her şey tekrar eski haline geldiğinde bunlardan eski haline dönen şeylerden bir tanesi de günlüklerdi. Yani günlükler yok olmamış, tekrar eskisi gibi yerli yerinde duruyordu. Bu da maceraların devam edebileceğini bizlere gösteriyor. Bill için zaman birer oyuncak. Onun bu kadar yaşlı olmasının ve bir bölümde Bill 1 milyar yıl önce haber edilmiş olayların gerçekleştiği repliğini bizlere bunu gösteriyor. Onun tek amacı ikinci boyuttan çoklu boyuta geçmekti ve özgür olmak. Ancak her şeyin bir bedeli vardı ve Bill bunu kendi evrenini, kendi gezegenini ve kendi ailesiyle ödedi. Bir sonraki bölümlerde boyut kapısından geçtikten sonra neler olduğunu anlatacağım. Bu yüzden buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.